Karavanda hayat her zaman çok güzel olmuyor değil mi? Bazen çok sıkıntı oluyor. Keresteler meşhur deyince seni gösterdiğim için özür dilerim. İstemeden oldu. Aa, fok balığı. Biz Amerika'da yapmak istediğimiz işi bulduk sonunda. Bir Amerika gezimizin daha sonuna geldik. Koca Amerika'ya gelmişiz. Bir şelale de görmeden mi gidelim dedik. Gördük ya. O küçücüktü ama ya, yol kenarında zor durduk. Ben inemedim bile arabadan. Bu da ondan çok mu farklı? Çok yaşa. Bu da ondan çok mu farklı diyeceksiniz? Hayır değil. İşte bu şelalelerin adı Merriman şelaleleri. Neriman gibi ama Neriman değil, Merriman bunlar. Bir tane yanda küçük, bir tane de burada büyük var. Ama ortamı görüyorsunuz değil mi? Doğal halinde. Neyse o, aynen o şekilde bırakılmış. Biz Amerika'da yapmak istediğimiz işi bulduk sonunda. Buraya bir tane şelale çay bahçesi kuracağız. Şelalemiz de bu. Şelalemiz de var. Neriman Şelalesi. Önüne de Neriman Çay Bahçesi. Bak şimdi şurada yer de var. Bence burası gayet güzel olur. Şuraya 2 tane küçük masa atarız. Bir de şelalenin içine şuraya suların içine masa atsak acayip güzel olur. Amerika'da gene dünyanın en büyük bir şeyini bulduk. Dünyanın en büyük rekorlara girmiş ladin ağacıymış. Ladin ağacıymış. Bakalım bulabilecek miyiz? Biraz aşağıdaymış, yolun orada yürüyeceğiz.
Karavanda hayat her zaman çok güzel olmuyor değil mi? Bazen çok sıkıntı oluyor. Evet, bugün mesela fırının ağzı açık. Neden ağzı açık? Çünkü propanımız bitmek üzere. Kilometrelerce ormanda yol geldik. Kalacak bir yer bulamadığımız için yolun kenarında kaldık. Belki bugünün iyi şeylerinden bir tanesi manzaramızın bu kadar güzel olması. Dışarının sıcaklığı 4.4. İçeriği biz fırını açıp ısıtarak 18.1'e getirdik. İkisi de gazla çalışıyor. Neden sobayı çalıştırmıyoruz da fırını çalıştırıyoruz? Fırın harcadığının yaklaşık 10 katını harcıyor. Fırının harcadığının 10 katını harcadığı için gece de bunu açtık. Bunun da şöyle bir yöntemi var. Biz bunu daha önce diğer karavanda da yapmıştık. Fırını açıyorsunuz, o da gazla yanıyor. Önüne de bir tane böyle metal havalandırma koyuyorsunuz. Böylece fırının sıcaklığını içeriden geriye püskürtüyor ve gördüğünüz gibi sabah çalıştırdık, 18 dereceye kadar çıktı. Haluk bu arada yumurta yapıyor. Sherlock çok mutsuz. Çünkü yolun kenarında durduğumuz için çok az gezebildi. Hiç hoşnut değil bu durumdan. Şöyle bir tadını çıkara çıkara gezemedi. Ama daha kötüsü de olabilirdi. Hiç gazımız kalmayabilirdi. Fırını bile çalıştıramayabilirdik. Yolun kenarında bu bulduğumuz güzel manzaralı yer yerine hiçbir yer bulamayabilirdik. Ne yapacağımızı şaşırabilirdik. Karavana çıktıysanız, karavan hayatını yaşıyorsanız bazen böyle sıkıntılarına da katlanmak gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bir de tabii kötü durumları avantaja çevirmeyi de bilmek gerekiyor. Bakın nasıl olsa fırın yanıyor diye içinde ekmekler ısınıyor şimdi. Oh, çıtır çıtır. Biz şimdi Forks diye bir yere geldik. Washington'ın içindeyiz. Burada keresteler meşhur. Keresteler meşhur deyince seni gösterdiğim için özür dilerim. İstemeden oldu. Ben böyle Fox Timber Museum diye bir şey yapmışlar. Kereste Müzesi. Orada ziyaretçi merkezi var. Burası zaten hoş geldiniz alanı. Burada böyle bir heykel var. Haluk daha fazla görünmemek için arkama saklanıyor. Böyle şurada kalan keresteler var. Ya ben donuyorum. Üzerimde mont, kafama kapşonumu giydim. Arkamdan gelen adamı görüyor musunuz? Buraya şortla geliyor adam. Delirmişler, çıldırmış bunlar. Burada dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen insanlar iğne yapıştırıp geldiklerini söylemişler. Genelde böyle yerlerde Türkiye'de boş oluyordu ve bir tek biz koyuyorduk. Ama görüyorsunuz burada Türkiye görünmüyor ve Haluk da bir tane koyacak şimdi. Nereye koyacağım bile bilmiyorum. Oraya bir yere koyacaksın işte. Avrupa'da çok fazla olmuş. Orası ne? Japonya, Çin. Çin. Oralardan daha da çok. Çinlilerin buraya gelmiş olması normal zaten. Bilmiyoruz oğlum. Amerika'dan o kadar çok gelen var ki Amerika için ayrı bir harita yapmışlar. Ama görüldüğü üzere kendi eyaletlerinden gelenler dağ oluşturmuşlar burada. Ormanın derinliklerine doğru ilerliyorlardı. Karşılarına ne çıkacağı hakkında bir fikirleri yoktu. Ağaçların üstü yosunlarla kaplanmış. Hayalet orman gibi görünüyor. Evet, ben biraz üşüyorum. Gördüğünüz üzere. Şu anda neydi adı buranın adı? Lake Crescent. Lake Crescent. Crescent diye mi okunuyor? Evet, Hilal Gölü. Hilal Gölü'nün yanındayız. Yolda gelirken manzara çok güzeldi ama bir türlü duramadık. Durabildiğimiz tek yer burasıydı.
Niye bilmiyorum. Normalde bizim evin üşüyeni Haluk, üşümeyeni benimdir. Ama buralarda ben donuyorum. O böyle takılıyor. Önü bağrı başı açık. Zannediyorum nemden kaynaklı oluyor bu. Şimdi diyeceksiniz ki sizi görüp duruyoruz zaten. Sizi görüp dururuz. Biraz da manzarayı gösterin. İşte Lake Crescent'in manzarası. Hilal'in bir ucu orası. Şöyle gidiyor. Oradan öyle dönüyor öbür tarafa doğru. Hilal'in öbür ucu da oradan yana kayıyor. Yazın buralara girilemiyormuş bak. Şuraya yazın girilebiliyormuş normalde göle. Basamaklar yapmışlar birkaç tane yan yana. Ama şu anda o kadar soğuk ki elimi bile sokup denemek istemiyorum. Manzara inanılmaz güzel. Her yer orman. Yollarda gelirken Amerika'da bir de şöyle bir şey gördük, öğrendik. Amerika'da endüstriyel orman diye bir kavram var. Yani insanlar ormanları dikiyorlar, 50-60 sene sonra kesiyorlar. Ve bunu gelecek nesiller için yapıyorlar. İlk bu işlem yolda gördük, 1930'da başlamış. 1930'da dikilen ormanları 1986'da kesmişler. Sonra tekrar dikmişler. Yani bazı yerlerde 30 yılda falan harvest edilen yerler var. Harvest diyorlar onlar, kesilen, hasat edilen yerler var. Ve yazmışlar altına da zaten. Gördünüz. Ağaçları ondan sonra kesip götürüyorlar böyle. Bundan sonraki harvest 1945'te olacakmış bazı yerlerde. Bazı yerlerde 2025'te olacak. Yani dönem dönem yer değişiklik gösteriyor. Ama yolun kenarında şöyle bir yazı okuduk. Biz bu ormanları gelecek nesiller için dikiyoruz diyorlar. Çünkü 2 sene 3 sene sonrasına bile plan yapamayan bizler burada insanlar 50-60 sene sonrası için belki çocukları belki torunları, çünkü yaklaşık bir neslin geçmesi 25 sene sürüyor. Çocukları ve torunları için orman dikiyorlar burada ki onlar kessinler ve kullanabilsinler diye. Normal ormanların içinde yere düşen ağaçları bile, kuruyan ağaçları da hiçbir şekilde ellemiyorlar. Çünkü onlar doğanın hakkı diyorlar. Ama kendileri bazı alanları dikmişler ve onları kullanıyorlar. Şu karşıda görülen yerler de büyük ihtimalle o endüstriyel ormanlardan bazı parçalar olabilir. Çünkü çok taze ormanlar hepsi de. Yani gördüğünüz gibi bunlar biraz daha böyle küçük ağaçların olduğu ormanlar. Büyük bir ihtimalle 30-40 sene önce dikilmiş. İşte bir 15-20 sene sonra da tekrar hasadı yapılacak. Ama hasadı da tabii hop diye bir yerden girip öbür tarafa saç tıraşı gibi yapmıyorlar. Grup birazını kesip birazını toplayarak devam ediyorlar. Yani insanlar büyük babalarından aldıkları ağaçları kesiyorlar. Onlar için ağaç dikiyorlar. Sen dışarı mı gitmek istiyorsun? Çişin mi var? Oğlum ama yağmur yağıyor. Ama ben çıkmam bak. Kendin çıkarsın, karışmam. Tamam mı? Peki. Açayım kapıyı. Bak bakalım. Gitmek istiyorsan kendin git. Ne oldu? Yağmur yağıyor. Gitmeyecek misin? Sen bilirsin yani. İstiyorsan gidebilirsin. Ne oldu? Ha, yağmurda dışarı çıkmak istemiyorsun. Oo, oldu peki o zaman. Ne yapacağız çiş olayını? Yağmur dinene kadar tutacaksan tamam o zaman, sen bilirsin peki. Tut o zaman.
Burası küçük bir kasaba. Keyport'tayız ve tesadüf eseri kenara park ettik arabamızı yarın müzeye gitmek için. Tam önümüzde arabalar sıralandılar, hazırlandılar. Geçit töreni yapacaklar burada herhalde. Kilise de burası. 1920'lerde kurulmuş bir kiliseymiş burası. Sherlock'la beraber sabah dolaşmasına çıktık. Burası Keyport, küçük bir liman kasabası. Burası aslında denizin bir girintisi. Akşam burada kaldık. Aa, fok balığı. Sherlock dur. İki tane fok balığı var iskelenin üstünde. Hayır, 3 tane. Siz çok tatlısınız ya. Atlayacak şimdi suya. Hop gitti. Dur Sherlock. Hop, o da gitti. Bu karar veremedi hala ne yapsın diye. Sherlock ona doğru yaklaştıkça gitsin mi kalsın mı karar veremiyor. Sherlock daha onu fark etmedi ama. Hadi git sen de artık ya. Bence git artık sen de. Evet. Hop. Gitti. İnanılmaz güzel bir manzara var burada. Wow, harika. Gece Keyport'ta kaldık. Kalma sebebimiz tam anlamıyla bu müzeydi. Çünkü Denizaltı Müzesi, daha doğrusu Sualtı Müzesi diye bir müze var burada. Ne olduğunu merak ettik. Orduya ait bir yer. Ne yapalım beyiz? Deniz üstü yani. Ve ilk gördüğümüz şey tabii ki arabayı park ettikten sonra bir denizaltı. Bu denizaltının özelliği derin dalışlar için kullanılmasıymış. 1950'lerde yapılmış. Okyanusların diplerindeki jeolojik araştırmaları ve diğer derin dip araştırmalarını yönetmek için yapılmış bir şey. Gerçekten çok büyük. Bu küçük denizaltı da adı Mistik. Olası denizaltı kazalarında kurtarma görevinde çalışıyormuş. 1970'ten 2008'e kadar görevdeymiş. Şu anda Denizaltı Müzesi'ne girdik. İçeride kaybolabilirsiniz bile dediler bize yani. Yok. Yok artık dedik biz de zaten ama bakalım göreceğiz. Amerikan müzelerinde standarttır bu. Gösterecek bir şeylerden çok bilgi veriyorlar. Şu salonda görülecek sadece şurada ortadaki bir iki tane şey var. Onun haricinde her şey bilgiden ibaret. Şimdi burada bir tane mikroskopumuz var. Burada neleri gösteriyoruz? En baştan başlayalım. Bunlar balık yumurtaları. Minik bir deniz anası. Deniz yıldızı. Yeşil alglerden bir parça. Ve bu da Goniopnemus. Bunlar da o diplere giden denizaltıların örnek toplama yöntemleri. Kimi bu şekilde kumun içinden direkt bir parçayı alıp çıkartıyor. Yani şu şekilde. Kimi böyle sudan örnekler alıyor içindekileri görebilmek için. En aşağıdan yola çıkan hava baloncuğu suyun üstüne çıktıkça, gittikçe basınçtan kurtuluyor ve daha büyük oluyor. Bu gördüğünüz şu anda dünyada deniz altındaki faaliyette olan fayların haritası. Ve görüyorsunuz faylardan bir tanesinin ucu direkt Akdeniz'in ortasından geçip Türkiye'ye ve İzmir'e hedefleyerek geliyor. İzmir'de bu kadar çok sık deprem olmasının sebebi bu ve Ege Denizi'nde tabii ki.
Bu da gene insanlığın kafasını savaştan başka bir şeye çalışmadığının örneği. 1777'lerde kullanılan bir mayın. Bunların içine barutlar doldurulup denize salınıyorlarmış ve gemiler bunlara çarptığında patlıyorlar. Bunlar da 19. yüzyılda kullanılan mayınlar. Gene kocaman bir suyun üzerinde yüzen kütüğün üstüne koyulmuş bir bomba. Şu anda temsili bir denizaltının içindeyiz. Denizaltı insanlarını şu şekilde anlatmışlar. Denizin altında hayat 18 saat geçiyormuş. 6 saati çalışma, geri kalan 12 saati de yeme, içme, uyuma ve kendileri için vakit ayırma anlamına geliyormuş. Yiyecek olarak da günde 4 öğün yemek yeniyormuş. Tabii 2-3 haftalık denizaltı yolculuklarında o kadar çok yiyecek bulmak mümkün olmadığı için daha çok konserve yiyecekleri kullanıyorlarmış ve o küçücük denizaltıda konserve yiyecekleri saklama yerleri de yerde yürüdükleri yol. Yani sürekli olarak yürüdükleri yolun altı yiyecek dolu ve yavaş yavaş yol genişliyor onlar yiyip bitirdikçe. Bir de tabii temiz hava, oksijen, su ve çöp problemi var denizaltılarda. Temiz havayı karbondioksiti denize bırakıp sudan oksijen üreterek elde ediyorlar. Suyu gene deniz suyunu arıtıp tuzundan arındırarak içmek için kullanıyorlar. Çöpleri de eğer taze ve yiyecek çöpleri ise bunların hepsini denize boşaltıyorlar ama katı olan atıkların hepsini sıkıştırıp presleyerek geri dönene kadar denizaltının içine tutmaya devam ediyorlarmış. Burada da temsili olarak bir denizaltının içi var. Şurası torpido odası. Tuvaletler, yanında elemanların çalıştığı yerler, saldırı bölgesi, çalışanların yerleri, ofisirlerin yerleri, boş zamanlarında kullandıkları alanlar, denizaltını aşağı indirme ve çıkartma için kullanılan tüpler, atomik reaktör odası, motor odası ve diğer yerler. Şu anda bir denizaltının kontrol odasına giriyoruz. Burada kontrol odası var. Periskoplar var. Yukarıdan konuşma sesleri geliyor. Bakalım periskoptan bakınca ne göreceğiz? Aha! Bizim karavanımız. Karavanı görebiliyoruz buradan. Bu bir denizaltı kaçış kıyafeti. Kaçış kıyafetine neden ihtiyaçları var? Çünkü çok derinlerde olabiliyor kazalar. Olma ihtimali var. Ve yukarı çıkarken o basıncın altında kalmamaları gerekiyor. Pıhtı atmamaları gerekiyor. Ve bunları yaşamamaları için bu şekilde özel kıyafetlerle kaçıyorlar. Bu sturgeon denen denizaltının yüzdüğü zamanlarda suyun üstünde görünen kısmı. Şöyle söyleyelim ben size. Şu sadece şurada görünen siyah kısım parçası. Böyle bir denizaltıymış bu. Bu büyüklükte. Ve arkası daha görünmüyor bile, yani büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Ve işte onun yanında halon görüntüsü. Bir Amerika gezimizin daha sonuna geldik. Gezdiğimiz denizaltı müzesiyle gezimizin de sonuna geleceğiz. Evet, bu gezimizin son müzesiydi diyebiliriz buna büyük bir ihtimalle. Amerika gezimiz bitmiş oluyor ve eve doğru gidiyoruz artık.